Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Her yıl kilolarca hamuru hazırlar, kış için saklarız. Evet, kış için mantı makarna hazırlıyoruz. Sizler de bu tarifle hazırlayarak bir kış boyunca saklayabilirsiniz. Hem lezzetli hem de gerçekten muhteşem oluyor. Tarifime hemen başlıyorum. 9 kilo un, yarım kase tuz, 5 litre ılık süt, 1 paket irmiği yarım saat önce de suda beklettik ve blenderla pürüzsüz hale getirdim. 30 adet çırpılmış yumurta. Evet, tüm malzemeyi homojen olana kadar yoğuruyorum. Orta sertlikte olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Gerekirse biraz da su ilavesi yapabilirsiniz. Evet, hamurun miktarı fazla olduğu için biraz güç istiyor. Sabırla yoğurma işlemine devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurum kaymak gibi oldu. Yoğurmaya hala devam ediyorum. Evet, yoğurduğum hamurun üzerini kapatarak en az 30 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet, dinlenmiş hamurun son hali. Biraz üzerine un serperek hamurdan parçalar keserek sofranın üzerine alıyoruz. Evet, hamurumuzu toparlanana kadar tekrardan yoğuruyoruz. Portakaldan biraz büyük olacak şekilde bezelere kesiyoruz ve yuvarlıyoruz. Evet, hamurları aynı yöntemle hazırlamaya devam ediyoruz. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, tepsiler dolusu keserek beze haline getiriyoruz. Ve yuvarlayarak un serpilmiş tepsiye alıyoruz. Mantı makarna işi ekip işidir. Bir yandan annem hazırlıyor, bir yandan da ben hazırlıyorum. Bezelediğim hamuru poşetin içine alarak bu şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlendirdiğimiz bezeleri un serperek oklava yardımıyla şöyle orta incelikte olana kadar açıyorum. Ne
inceltelim ne de çok kalın olsun. Bu kalınlık yeterli. Sıcak sacın üzerine alıyoruz. Arkalı önlü olacak şekilde hamurumuzu kurutuyoruz. Evet, ara sıra da mutlaka ununu süpürelim. Evet, bu kadar yeterli. Hamurları üst üste alarak sofra beziyle sarıyoruz. Evet, makarnalarımız bitti. Mantılar için hamuru keserek uzaltıyorum. Şöyle avucum için büyüklüğünde bezelere kesiyorum ve yuvarlıyorum. Evet, hamurum bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. ...30 adet mantı hamuru keserek beze haline getiriyorum. Daha sonra tepsiye alıyorum. Evet, hazırladığım bezeleri poşet içine alarak dinlenmeye bırakıyorum. Bezeleri dinlendirdikten sonra oklava yardımıyla ince olana kadar açıyorum. Makarna gibi değil, daha ince olmalı. Yufkadan biraz kalın olacak şekilde açalım. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Sacın üzerine alıyoruz ve arkalı önlü kurutarak pişirme işlemine devam ediyoruz. Pişen mantıyı üst üste alarak sofra bezi üzerinde muhafaza ediyoruz. 6-7 adet mantı hamurumu üst üste aldım. Ortadan ikiye kesiyorum. Tekrardan keserek şöyle 1,5-2 santim genişliğinde hamurları keserek ayırıyorum. Sinek konmaması için de kahve yakıyorum. Kahve kokusunun asla sinek gelmiyor. Mantılarımı üçgen olacak şekilde keserek hazırlıyorum. Makarnalar çok fazla olduğu için kesen yerler var. Oralara getirerek kestirdik. Evet, mantılarımız az olduğu için annemle birlikte kesmeye devam ediyoruz. Ve son mantı hamurunu da keserek hızlıca bitiriyorum. Evet, mantıların hepsini kestik annemle birlikte. Masanın üzerine sofra bezi serdik ve kestiğimiz hamurları yayıyoruz. İnce tabaka halinde yayalım. Ve güneşte şöyle 1-2 gün kurutmaya bırakalım. Evet, makarna hamurlarını da kestik. Sofra bezi üzerine yayarak güneşte kurutmaya bıraktık. Kuruyan mantı makarnaları bez poşetlerde muhafaza edebilirsiniz. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyoruz. İncecik, hepsi aynı boyda kesildi. Mis gibi makarnalarımız hazır. Evet, bir miktarını da sofra beziyle yerlere serdik.
Bir kış için bunlar bize yeterli olacaktır. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunlara da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.